Geçtiğimiz bölümde, Kosova'nın küllerinden doğan bir hükümdarın, Yıldırım Bayezid'in ilk adımlarını izlemiştik. Sırp diyarının çözülüşünü, Tırnova ve Vidin'deki sessiz çöküşü, Tuna'nın kaderinin nasıl Osmanlı'nın eline geçtiğini ve Avrupa saraylarında büyüyen o büyük korkuyu, Haçlı ateşinin nasıl harlandığını görmüştük. Ama tüm bunlar sadece bir başlangıçtı. Bu bölümde Avrupa'nın topladığı en büyük ordunun Balkanlara yürüyüşünü, şövalyelerin gururunu, Bayezid'in soğuk stratejisini, akıncıların görünmez darbelerini, iki dev ordunun adım adım Nibolu'ya sürüklenişini anlatacağız. Ve şimdi izleyiciye soruyoruz. Bir ordunun gücü zırhında mı saklıdır yoksa hızında mı? Kibirle yürüyen bir ordu, sessiz bir fırtınayı fark edebilir mi? Ve iki dünyanın kaderi tek bir ovada birleşirse, tarihin hükmünü kim verir? Bu bölümde cevapları birlikte arayacağız. Başlamadan önce, bu büyük hikayeyi desteklemek için abone olmayı, bölümü daha fazla kişiye ulaştırmak için beğeni bırakmayı ve yorumlarda şu soruya yanıt vermeyi unutmayın. Sizce Nibolu'nun kaderini belirleyen asıl güç neydi? Her yorum bu seriyi daha görünür kılıyor. Ve her videoda olduğu gibi en çok beğeni alan yorumu sonraki bölümde okuyacağız. Şimdi nefes alın. Sessizliğin içinden yaklaşan fırtınayı hissedin. Bir kitaptan fazla, bir filmden daha gerçek. Şimdi arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Çünkü film gibi tarih başlıyor. Sis Balkan dağlarından yavaşça çekilirken, Tuna'nın koyu sularında bir uğultu büyüyordu. Kılıçların çarpıştığı o an daha gelmemişti ama sesleri sanki çok uzaktan duyuluyordu. Ve tek bir soru bütün Avrupa'da yankılanıyordu. Bir imparatorluğun yükselişi durdurulabilir mi? Kral salonlarında çanlar çaldı, zırhlar parladı, şövalyeler yemin etti. Avrupa'nın en büyük ordusu Balkanların üzerine kara bir gölge gibi yürümeye başladı. Ama karşılarında sabırla bekleyen biri vardı. Yıldırım Bayezid, sert, sessiz, hızını saklayan bir fırtına gibi. İki dünyanın yolu artık kaçınılmaz şekilde birleşiyordu. Ve o yolun adı Nibolu'ydu. Tuna'dan yükselen soğuk rüzgar, Balkan taşlarına vuran ağır ayak sesleri. Avrupa sarayları bu kez sessiz değildi. Çünkü herkes aynı gerçeğin farkındaydı. Osmanlı durmuyordu ve durmazsa sıra onlara gelecekti. Budin'de bir mum alevi titredi. Kral Sigismund haritanın üzerinde elini gezdirdi. Sırp diyarı düşmüştü. Bulgar toprakları sarsılmıştı. Vidin, Osmanlı sancağının gölgesindeydi. Artık karar anıydı. Gece yarısı saraya haberci koştu. Osmanlı Tuna'yı tamamen kontrol altına aldı. Bu cümle Avrupa için bir yıkım, Sigismund içinse ateşleyici bir işaretti. Kral ayağa kalktı ve tarihe geçecek sözünü söyledi. Eğer birleşmezsek tek tek düşeriz. Bu cümle Avrupa'da bir kıvılcım gibiydi. Kıvılcım kısa sürede alev aldı. Alev çok geçmeden bir fırtınaya dönüştü. Roma'da ağır kapılar açıldı. Kilise koridorlarında yankılanan ayak sesleri, yaklaşan kararı haber veriyordu. Papalık divanı toplandı. Sessizlik uzun sürdü. Çünkü çıkacak karar, Avrupa'nın kaderini çizecekti. Sonunda ferman okundu. Doğudaki tehdide karşı tüm Hristiyan krallıkları birleşecek. Bu yalnız bir savaş çağrısı değildi. Bu Avrupa'nın onur savaşıydı. Paris'in kuzeyinde geniş bir taş avluda yüzlerce şövalye toplandı. Zırhların çarpan sesi, atların kişnemesi, göğe doğru kalkan mızraklar, hepsi aynı sebeple oradaydı. Doğuya yürümek
ve yıldırımı durdurmak. Bazıları şan için geldi, bazıları zafer için, bazıları ise yalnızca intikam için ve her biri Avrupa'nın gücünü gösteren birer semboldü. Burgonya Dükleri özel bir birlik hazırladı. Bu birlik, Avrupa'nın en kalın zırhlarını taşıyan süvarilerdi. Adımları bile taş zemini titretiyordu. Dük salona girip şövalyelere şöyle seslendi: "Zafer, en önde yürüyenin olacaktır." Bu söz, onların kaderini belirleyecekti. Kıta üzerinde tek bir cümle dolaşmaya başladı: "Bu, Osmanlı'ya indirilecek son büyük darbe olmalı." Şarap evlerinde fısıltılar, saraylarda sert hükümler, kiliselerde dualar, limanda bekleyen gemiler. Her şey yaklaşan büyük çarpışmayı işaret ediyordu. Ve Avrupa, yüzyıllardır görmediği kadar büyük bir güç topladı. Bu güç bir hedef seçti: Nibolu'ya giden yolu açmak. Avrupa saraylarında çanlar çalarken, Osmanlı cephesinde derin bir sessizlik hakimdi. Bu sessizlik korkudan değil, hazırlığın, disiplinin ve soğuk bir zekanın işaretiydi. Yıldırım Bayezid, Avrupa'daki dev ordunun toplandığını biliyordu. Ama yüzünde tek bir tereddüt yoktu. Çünkü onun savaş anlayışı başkaydı. Hız düşmanı korkutur, düzen düşmanı çökertir. Ve şimdi ikisi de başlamıştı. Rumeli boyunca uzanan kaleler bir zincir gibiydi. Filibe, Sofya, Nibolu, Vidin. Bayezid'in emriyle garnizonlar yenilendi, sancak beyleri değiştirildi, her kaleye gece gündüz nöbet sistemi getirildi. Bu, Haçlı ordusuna doğrudan bir mesajdı: Geçecekseniz her taşı ayrı bir savaş olacak. Yıldırım, Rumeli'ye hazırlanırken arka cephesinin zayıf kalmasına izin veremezdi. Bu yüzden Anadolu beylerine kısa ama keskin bir ferman gönderdi: Osmanlı'nın düşmanı karşı kıtadan gelirken içeride kıpırdayanı ezerim. Bu söz tarihte çok tartışıldı ama etkisi kesin. İç isyan girişimleri durdu. Beylikler askeri destek sözü verdi. Doğu cephesi tamamen sessizliğe gömüldü. Bayezid'in gücü sadece kılıçta değildi. Korku yaratan otoritesindeydi. Tuna bir sınır değil, bir gözetleme hattıydı. Bayezid bunun farkındaydı. Bu yüzden hafif süvarileri devriyeye çıkardı. Gece keşif birlikleri oluşturdu. Nehir boyunca haber ağını 3 katına çıkardı. Her fener, her duman, her atlı bir işaret anlamına geliyordu ve Bayezid tek bir şeyi bekliyordu: Avrupa ordusunun nereden ve nasıl ilerleyeceğini. Savaş meclisinde komutanlar Haçlı ordusunun büyüklüğünü anlatırken, Bayezid sadece kısa bir cümle kurdu: Onlar kalabalık olabilir ama hızlı değiller. Bu, Osmanlı'nın planını özetleyen cümleydi. Haçlılar ağır süvarilere dayanıyordu. Zırhları güçlüydü ama hareketleri yavaştı. Orduları gösterişliydi ama disiplini Osmanlı kadar sert değildi. Bayezid bu gerçeğe güveniyor ve fırtınayı karşılamaya hazırlanıyordu. Nihayet Rumeli yolları boyunca tek bir ses duyuldu: Nal sesleri. Her sancaktan asker akıyordu. Yeniçeriler, sipahiler, azaplar, akıncılar, hepsi Nibolu'ya doğru yürüyen dev bir gölgenin parçalarıydı. Osmanlı ordusu sadece büyük değildi, kararlıydı, sessizdi, ölçülüydü. Tarihler o günü şöyle yazar: Avrupa bağırarak yürüdü, Osmanlı susarak. Tuna'nın üzerinde sabah sisi henüz dağılmamıştı
Ama ağır zırhların çıkardığı metal uğultusu sisin içinden bir fırtına gibi yükseliyordu. Haçlı ordusu artık yalnız bir söylenti değil, Balkan topraklarına ayak basan gerçek bir gölgeydi. Ve bu gölgenin ilk hedefi Bulgaristan'dı. Haçlı süvarileri Tuna kıyısına geldiğinde nehir bir anlığına sessizleşti. Rüzgar bile bekliyor gibiydi. Dev armalar taşıyan tekneler, zırhların parıltısını yansıtan su yüzeyi ve her at adımında yükselen savaş naraları. Tuna o gün yalnızca bir nehir değildi. İki dünyanın sınırıydı. Haçlı ordusu bu sınırı geçtiğinde Avrupa'da tek bir cümle yankılandı: zafer yakın. Bu rehaveti doğuran ilk işaretti. Haçlı ordusu Tırnova'ya ulaştığında şehir savunmasızdı. Osmanlı garnizonları çekilmiş, halk kaderiyle baş başa kalmıştı. Surların arkasında korku, dışarıda ağır zırhlı Batı süvarilerinin kibri, kuşatma kısa sürdü. Bazı kaynaklar Tırnova'nın 3 günde, bazıları ise bir haftada düştüğünü söyler. Ama herkesin hemfikir olduğu gerçek şuydu: burası Haçlı ordusuna kolay bir zafer hissi verdi. Avrupa'nın özgüvenini yakan kıvılcım işte burada çaktı. Haçlılar Tırnova'yı geçip Vidin'e yaklaşırken şehirde bir korku büyüyordu. Osmanlı ordusu nerede? Bayezid neden görünmüyor? Bayezid aslında çok uzakta değildi. Ama onun planı düşmanı gevşetmek, yani Haçlı ordusunu Balkanların içine doğru daha derine çekmekti. Vidin halkı Osmanlı'nın çekildiğini sanıyordu. Bu yüzden panik büyüdü. Ve Haçlı ordusu burada da direnişle karşılaşmadı. Avrupa şövalyeleri zafer sarhoşu haline geliyordu. Tuna'dan başlayan yürüyüş onlara kendilerini yenilmez hissettirmişti. Tırnova ve Vidin'in kolay düşmesi Haçlı ordusunu iki parçaya böldü. Birinci grup, bu sefer Osmanlı'yı kolayca ezeceğiz. İkinci grup, bu kadar kolay olmamalı, bir şey ters. Ama yüksek sesle konuşan ilk gruptu. Şövalyeler kamp ateşi başında şarap içiyor, zafer şarkıları söylüyor ve Bayezid'in korkudan kaçtığını dile getiriyordu. Oysa Bayezid hiç kaçmamıştı. Görünmezdi, sessizdi, bekliyordu. Bir fırtına gibi. Osmanlı kaynakları bu dönemi şöyle anlatır: padişah, düşmanın kibri artsın diye geri durdu. Bu geri çekilme korkudan değil, stratejinin ta kendisiydi. Bayezid şunları biliyordu: Haçlılar ağır zırhlı olduğu için uzun yürüyüşlerde yıpranır, erken zafer havası ordu disiplinini bozar, Osmanlı'nın görünmemesi Avrupa'yı rehavete sürükler. Ve hepsi gerçekleşti. Haçlı ordusu kendi kendine kurduğu zafer masalının içine gömüldü. Osmanlı ordusu ise fırtınanın tam merkezine doğru, Nibolu'ya doğru ilerliyordu. Haçlı ordusu Balkanların içlerine doğru ağır adımlarla ilerlerken, Tuna'nın kıyılarında görünmeyen bir rüzgar dolaşıyordu. Bu rüzgar, kılıçların sesi değildi. Bu, yaklaşan fırtınanın ilk haberiydi. Çünkü Osmanlı ordusu hala ortada yoktu. Ama gölge gibi hareket eden bir birlik vardı: Akıncılar. Onlar görünmezdi. Gece yürür, gündüz kaybolur, iz bırakmadan saldırırdı. Ve şimdi Haçlı ordusunun her adımını takip ediyorlardı. Avrupa'daki şövalyeler güçlerine güveniyordu. Altın işlemeli zırhlar, kalın miğferler, devasa mızraklar. Ama bu gösterişli ordunun bir zayıf noktası vardı: hız. Tırnova ve Vidin'in kolay düşmesinin ardından Haçlılar kendilerini yenilmez sanıyordu. Her kamp gecesi bir şölen havasındaydı. Kimi tarihçiler o dönemi şöyle anlatır:
Zafer daha savaş başlamadan kutlanıyordu. Ve işte Osmanlı'nın darbe vuracağı an tam da buydu. Ay ışığının parlak olmadığı bir gece. Haçlı kampında nöbetçiler uykuyla savaşırken, Tuna kıyısından ince bir toz bulutu yükseldi. Gölgeler yaklaştı. Sessiz, hızlı, keskin bir rüzgar gibi. Sonra birden Osmanlı akıncıları Haçlı kampının çevresine yıldırım gibi vurdu. Kısa bir çarpışma, anlık bir panik. Bazı birliklerin düzeni bozuldu, mühimmat arabaları devrildi. Akıncılarsa geldikleri gibi kayboldular. Bir Haçlı şövalyesi günlüğüne şöyle yazdı: "Düşmanı görmedik, sadece var olduğunu anladık. Saldırı küçük olsa da etkisi büyüktü." Haçlı subayları şunları fark etti: Osmanlı ordusu görünmüyordu ama izliyordu. Gece saldırıları nedeniyle dinlenmek zorlaştı. Ağır süvariler yorgun düşmeye başladı. Birlikler arasında "Bayezid bizi tuzağa çekiyor" fısıltıları yayıldı. Bir orduyu yenmenin en kolay yolu bazen ona saldırmak değil, onun zihnine korku ekmektir. Osmanlı akıncıları işte bunu yapıyordu. Ayezid'e gelen haberci, Haçlı kampındaki karışıklığı anlattığında padişah sadece başını salladı. "Daha değil, onlar yorulana kadar dokunmayın." Bu, Osmanlı'nın savaş sanatının özünü gösterir. Savaşı erken başlatma, düşmanı koşullarla yıprat, morali kır, son darbeyi doğru yerde indir. Bu taktik, Haçlı ordusunun içindeki kibri çatlatmaya başlamıştı. Haçlı ordusu ilerlemeye devam ettikçe Osmanlı akıncıları tekrar vurdu. Kervan geçişlerine saldırılar, gece baskınları, köprü yakma girişimleri, haberleşme zincirlerinin koparılması, her saldırı kısa ama yıpratıcıydı ve Haçlı komutanları artık bir şeyi anlamıştı: bu savaş sandığımız kadar kolay olmayacak. Osmanlı ordusunun görünmemesi, Haçlı ordusunu boğan bir sis gibi üzerlerine çökmüştü. Savaş yaklaşmıştı, çok yaklaşmıştı. Tuna üzerindeki küçük çarpışmalar sona erdiğinde, Balkanların havası değişti, rüzgar sertleşti, toprak ağırlaştı ve iki farklı dünyanın iki dev ordusu aynı noktaya doğru ilerlemeye başladı. Bir tarafta gürültülü, görkemli, zırhın parıltısıyla ilerleyen Haçlı ordusu. Diğer tarafta sessiz, ölçülü, nefesini tutmuş bir fırtına gibi yaklaşan Osmanlı ordusu. Yollar ayrıydı ama kader birdi: Nibolu. Avrupa orduları yürürken gürültü hiç eksik olmadı. Dev zırhların metal çarpışması, boru sesleri, kalkanların taş zemine vuruşu, atların ağır nefesleri. Şövalyeler birbirine zafer hikayeleri anlatıyor, komutanlar kuşatmayı kolay bir görev gibi görüyordu. Kimi tarihçiler bu yürüyüşü şöyle anlatır: şövalyeler savaşa değil, törene gidiyordu. Ama bu gürültünün içinde fark edilmeyen bir gerçek vardı. Ordu çok ağırdı ve her adım onları daha fazla yıpratıyordu. Osmanlı ordusu aynı anda ilerliyordu ama tamamen farklı bir atmosferde. Komutlar alçak sesle veriliyordu. Birlikler arasında düzen kusursuzdu. Atların nal sesleri bile ritimliydi. Sancaklar rüzgarda ağır ağır dalgalanıyordu. Bu sessizlik korkunun değil, disiplinin ve bilinçli bir yürüyüşün işaretiydi. Yıldırım Bayezid, atının üzerinde ilerlerken çevresindeki komutanlara sadece şunu söyledi: "Hazır olun, zaman yaklaşırken konuşmayız." Söz bitti. Osmanlı ordusu artık tamamen savaş moduna geçmişti. Haçlı tarafında zafer naraları, gösterişli zırhlar, ağır araçlar ve uzun ikmal kervanları. Yorulan askerler, disiplinin giderek gevşemesi. Osmanlı tarafında
Sessiz ilerleyiş, hafif donanımlı hızlı birlikler, tam disiplin, gergin ama kontrollü bir hazırlık. Herkesin aynı hedefe odaklanması. Bu yürüyüşte iki ordu arasındaki fark yalnız güçte değil, zihniyette kendini göstermişti. Biri kendini yenilmez sanıyordu. Diğeri ise savaşın ağırlığını iliklerinde hissediyordu. Yıldırım Bayezid ordusunu belirli noktalarda durdurup kısa toplantılar yaptı. Arazi eğimleri, haçlı yürüyüş temposu, nehir geçişleri, kamp düzeni. İlk temas stratejisi. Bu duraklardan birinde Bayezid şöyle dedi: "Onlar bizi arıyor, biz ise zamanı." Bu cümle yaklaşan savaşın kaderini belirleyecek kadar derindi. Çünkü Osmanlı ordusu doğru yerde, Haçlı ordusu ise yanlış zamanda savaşmak üzereydi. Her iki ordu da Nibolu'ya yaklaştıkça toprak sessizleşti. Ormanlar gölgeleniyor, rüzgar ağırlaşıyor, gökyüzü koyulaşıyordu. Akıncıların taşıdığı son haberlerde şu cümle vardı: Haçlı ordusu kaleyi kuşattı. Bu söz Bayezid için işaretti. Artık beklemek bitmişti. Zaman dolmuştu. Osmanlı ordusunun yürüyüşü değişti. Adımlar hızlandı. Sancaklar yükseldi. Nefesler sertleşti. Tarihin en büyük çarpışmalarından biri başlamak üzereydi.